Blender'da kod animasyonu yaptığımız serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Önceki videoda animasyonda kullanacağımız silahı riglemiştik. Bu videoda da riglediğimiz silahı ve bir karakter kolunu kullanarak sonraki videolarda yapacağımız animasyonlara bir ön hazırlık yapacağız. Hepsinden önce bir referans videosuna ihtiyacımız var. Open diyerek don't save diyorum. Şuradaki boş sahneyi açıyorum. Zekeriya hocamızın zamanında paylaştığı bir dosya. Open diyorum. Burada kolumuzu görebiliyoruz. Aşağıdaki ve yandaki panelleri kapatıyorum. Şimdi kolumuz burada. Bu projenin içerisine referans videomuzu ekleyeceğiz. Referans videoyu bulurken YouTube'dan aratma yapabilirsiniz. Kullanacağınız silahın isim ve hangi oyundan örnek almak istiyorsanız. Mesela ben Code AK Animations yazarak bir aratma yaptım. Biraz gezdikten sonra bir video buldum. Bu video içerisinde AK'nin çeşitli birkaç animasyonunu birlikte gösteriyor. Ben bu videonun linkini açıklamaya koyacağım. Önceki videoda silahın linkini de paylaşmıştım. O videodan silahı da indirebilirsiniz. Seriye benimle birlikte devam etmek isteyenleriniz varsa bu şekilde paylaştığım dosyaları indirerek benimle birlikte ilerleyebilirsiniz. Yapmamız gereken yeni bir şuradan editör açmak. Burayı video sequencer'a getiriyorum. Ardından add diyorum ve buradan movie seçiyorum. Burada videomuzu görebiliyoruz. Tıklıyorum ve add movie strip diyorum. Şurada sequencer yazıyor. Bunu sequencer artı preview'a getirmem gerekiyor. Şu anda videomuzu görebiliyoruz. Şurayı küçültelim. Ben burada sesi kullanmak istemiyorum. O yüzden sesi sileceğim. Sağa tıklıyorum ve disconnect strips diyorum. Artık bu video ve ses dosyasını birbirinden ayırmış olduk. Buradaki ses dosyasını direkt silebiliriz. Referans dosyasını direkt Blender içerisinden kullanmamızın şöyle bir avantajı var bizim için. Mesela ben burayı join down diyerek kapatıyorum. Ardından buradan yeni bir editör açıyorum. Burayı da video sequencer yapıyorum. Tabii ben bunu çift monitör kullanarak yapıyorum. Ama şu anda videoda olduğumuz için çift monitör yerine bu şekilde tek monitörde iki işi halletmeye çalışacağım. Şurayı biraz küçültebiliriz. Burayı direkt preview'a getiriyoruz ki hem 3D viewport'umuzu hem de bu şekilde referansımızı görebilelim. T tuşuna basarak şu soldaki menüyü kapatabiliriz. Kenara alıyorum bunu biraz. Şimdi bunu neden Blender içerisinde kullanıyoruz? Şu yüzden. Buradan ben bir tane daha editör açıyorum ve burada mesela Dope Sheet'e geldim. Şimdi burada birinci frame'de olduğumuzu görebiliyoruz. Hatta key de atılmış. Bu keyleri silelim. Şimdi ben buradaki Dope Sheet'i ilerlettiğim zaman soldaki videonun da ilerlediğini göreceksiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi video ilerliyor. Yani ben mesela burayı 82. frame'e getirdiğimde buradaki animasyonumuzun referans videosu da yine 82. frame'e gelecek. Böylece biz direkt ekranda gördüğümüz şeyi 3D viewport'a taklit etmeye çalışarak animasyonumuzu yapabiliriz. Genelde animasyonlarda referans videoları böyle kullanılıyor. Siz bu şekilde bir FPS animasyonu da yapsanız, bütün bir karakterin vücudunu kullanarak bir animasyon da yapsanız yine bu şekilde yapılıyor. Tabii genelde bu referans videosunu ben ayrı bir monitörden açıyorum. Ama şu anda dediğim gibi bu şekilde çalışmak zorundayız. Buradaki animasyonun süresini ayarlayabiliriz. Şöyle biraz ilerletelim. Biz burada silahı inceleyen bir animasyon görüyoruz. Biz ilk önce bu silahı inceleme animasyonunu yapabiliriz. Bu arada bu Sequencer and Preview'da buradaki animasyonu kesebilirsiniz. Aynı bir Premiere Pro'da veya herhangi bir programda olduğu gibi bunları kesip ayırıp silebilirsiniz. Ben şu anda onu yapmayacağım. Tekrar geri dönelim. Burayı biraz ilerletiyorum. Animasyonun bittiği kısma kadar geleceğim. Burada silahın şarjörünü de kontrol ediyor. Evet, animasyon şurada bir yerde bitecek. Çekti. Bitirdi. 550. frame'de bitiyor. İlk animasyonumuz 550 frame olacak. Şu aşağıdan bir tane daha editör açacağım. Burayı timeline yapabiliriz. Burayı da 550 yapıyorum ki 550 frame'lik bir animasyonumuz olsun. Daha sonra timeline'ı kapatabiliriz. Dope Sheet'ten ilerleyeceğiz. Burayı da 1'e getirebiliriz. Referans videosunu şu şekilde kenara alıyorum. Şu anlık orayla işimiz yok. Dope Sheet'i de aşağıya alabilirim. Şimdi silahımızı ekleyeceğiz ve ele oturtacağız. Bunu yapmak için file'dan append'e geliyorum. Burada model içerisinde bizim önceden riglediğimiz Rigle AK47 diye bir dosyamız var. Bunu açıyorum. İçerisinde Collection isminde bir klasörümüz var. Buradan Collection'ı direkt append diyorum ve silahı çağırıyorum. Silahımız geldi ancak karaktere göre biraz küçük sanırım. Onu ayarlayacağız. Hepsinden önce ben şu elin kemiklerini bir düzeltmek istiyorum. Pose moda geldiğimizde kemiklerimiz bu şekilde kutu kutu görünüyor. Bu bizim kemikleri seçmemizde de karakterin elini görmemizde de bize biraz zorluk yaşatıyor. O yüzden onu şimdi değiştireceğim. Şuradan dataya geliyorum. Burada Display as seçeneğini B-bone değil stick yapıyorum. Artık kemiklerimiz bu şekilde çubuk halinde görünüyor. Siz bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben stick'te rahat ettiğim için onu kullanacağım. Burayı tekrardan şu şekilde küçültebiliriz. Kemikleri seçerken bazen objeye tıklayabilirsiniz. Onu düzeltmek için Edit penceresinde Lock Object Modes var. Onu açarsanız artık modeli seçemezsiniz. Silahı ayarlamak için Object moduna geri dönüyorum. Silahı seçiyorum. Karşıdan bakış açtıktan sonra Ctrl Z diyorum ve Ctrl tuşuna basılı tutarak silahı çeviriyorum. Ondan önce tabii ki de Screencast'imizi açalım. Şöyle geri gelsin. Şuradan RZ yapıyorum ve Ctrl Z'den silahımı döndürüyorum. Daha sonra silahı karakterimin eline oturtmaya çalışacağım. Silah karakterimin eline göre çok küçük. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Scale yaptığımız zaman şu anda scale işlemini şu noktadan yapıyor. Bütün kemikleri seçtikten sonra sağa tıklıyorum. Set Origin'den Origin to Geometry diyorum. Şu anda scale yaptığımızda işlemi silahın merkezinden yapacak. Kemiği seçiyorum. Ctrl Space yaptım. Ekranı biraz daha büyük görün. Buradan silahın konumunu şöyle biraz ayarlıyorum. Ardından biraz büyütebiliriz. Tabi silahın ne kadar büyük veya ne kadar küçük olacağını birazdan daha net anlayacağız. Çünkü silahı ele oturttuğumuz zaman silah biraz absürt duruyorsa onu ona göre ayarlayacağız. Sahnemizde bir kameramız da var. Hazır geliyor. Sıfıra bastığımda kamerayı görebiliyoruz.
yapıyoruz. Ben şimdi şuradan kameranın hareketini kapatıyorum. Şu şekilde bir görüntümüz var. Bunu tabii ki de ayarlayacağız. Referans videomuza göre. Yani böyle bir görüntüsü olmayacak. Silahı karakterimizin eline göre şöyle biraz yaklaştırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi artık bu noktada elimizin kemiklerini ayarlamaya başlayabiliriz. Bilek kemiğinden ayarlıyoruz. Bilek kemiğini seçiyorum ve rotate'i açtım. Buradan lokali seçiyorum. Bilek kemiğini seçiyorum ve R'den biraz çeviriyorum. Şimdi parmakları ayarlayalım. Ben şimdi öylesine bir ayar yapacağım. Daha sonradan tabii ki de ince ayarlara geçiş yaparız. Ama şu anlık ince ayar yapmaya gerek yok. Sadece kemikler yerine otursa bizim için yeterlidir. İşaret parmağımız şu anlık okey gibi. Orta parmağı ayarlayalım. Bu arada yeni bir mouse'a geçtim ve mouse dikey. O yüzden daha tam alışamadığım için mouse'u biraz zor kullanıyorum. Şu parmağı da biraz şöyle eğersek, şunu çevirelim. Şunu da biraz şöyle yaparsak. Şu anda aşağı yukarı silahı tutuyor. Biz belki bu silahı biraz daha büyütebiliriz. Kemikten büyütelim. Şu kadar bizim için yeterli gibi. Şimdi sol eli ayarlayacağız. Ancak sol el tabii ki de bu silaha yetişmeyeceği için şunu yapacağız. Hem elin kemiklerini hem de silahın kemiklerini seçiyorum ve poz moda geliyorum. Hem bilek kemiğini hem de silah kemiğini seçip şuradaki kırmızıdan geriye doğru çekiyorum. Bu bizim için yeterli. Geri kalan kısımları da eğer el yetişmezse yine şuradaki kol kısmından ayarlayabiliriz. Şimdi kolu silaha doğru götürüyorum. Gördüğünüz gibi şu anda silaha yetişmiyor. Bu durumdayken kolun şu kısmını şu şekilde ileri almak. Bunu şu şekilde biraz ileri alırsak bizim için yeterli olacaktır. Biraz daha alalım. Evet, şu anda iyi. Biraz rotate veriyorum ve silahı şu şekilde tutmasını istiyorum. Silahı şöyle tutabilir. Şurayı da şöyle yapabiliriz. Aslında bu aşamada referans videosuna biraz bakabiliriz. Nasıl tuttuğuna dair. Kameraya da geçiş yapabiliriz. Şu anda silahın zaten konumunu biraz kameraya göre ayarlamak gerekiyor. Globalde şöyle kolları biraz geriye çekersek şu an biraz daha iyi oldu. Biraz şöyle ortalayabiliriz. Birazcık da aşağıya alabiliriz. Referans videosunda sağ el hiç görünmüyor. Biz de öyle yapacağız. Gerçi bu tüfek biraz bizim kullandığımıza göre daha kısa. Farklı bir model kullanıyor videoda. Ama çok sorun değil. Biz de yine videodaki gibi şöyle biraz gizlesek bizim için yeterli. Şu anlık böyle durabilir. Daha sonrasında değişiklik yapabiliriz. Bizim bilek kısmımız aşağıdan gelecek. Yani bilek şöyle gelecek. Daha sonra şurada silahı tutacak. O nedenle şu kol kısmını biraz şöyle aşağıya indireceğim. Bu bizim dirsek kemiğimiz. Bunu şöyle biraz aşağıya indiriyorum. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı videodaki gibi kol olmaya başladı. Arka kol kısmını biraz daha getiriyorum. Eli biraz daha şöyle yaparsak şu şekilde eli tutacak. Baş parmak kemiğini şöyle biraz avuç içine yaklaştırıyorum. Çünkü videoda öyle tutuyor. Şunu biraz şöyle yaparsak aşağı yukarı şöyle bir tutuş olacak. Yine kameraya geçip bakabiliriz. Biraz daha yukarı ve biraz daha şöyle bir tutuş. Sanki şu an daha iyi gibi. Tabii bunları daha sonradan yine iyice ayarlayacağız. Animasyon yapmak uzun ve meşakkatli bir iş. Normalde bu tarz animasyonlara uzun uzun çalışılır. Evet, mesela şu serçe parmak kısmı yetişmedi. O yüzden şu bilek kısmını şöyle biraz daha böyle büküp tabii normalde burada ufak bir hile de yapabiliriz. Yani şöyle mesela böyle bir şeyler de yapılabilir tabii ki. Kameradan bir tekrardan bakalım. Kamerada bu şekilde görünecek. Çok da fena değil. Şuradaki animasyonu bir tekrar bire getirelim. Şu parmağı biraz şöyle ayarlarsak daha düzgün duracaktır. Mesela son hali aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Parmaklara biraz daha çalışalım istiyorum.
Evet, şu an hiç de fena olmadı. Sadece şu kısımdaki parmak beni çok memnun etmedi. Çünkü bu kısımda biraz parmağı stretch yaptık. O yüzden şu parmak çok hoş durmadı şu an benim gözümde ama idare eder seviyede diyebiliriz şu anda. Evet, projeyi kaydettim. Siz de mümkün olduğunca sürekli projenizi kaydedin. Hangi programda çalışıyor olursanız olun. Çünkü program kapanabilir, sorun çıkarabilir, bilgisayarınız kapanabilir, elektrik gidebilir, herhangi bir şey olabilir. Bu tarz konularda mağduriyet yaşamamanız için mutlaka ama mutlaka projenizi kaydetmeniz gerekiyor. Silahı ele oturtmak bu şekildeydi. Şimdi de silahı ele parentleyelim. Silahı ele parentlemek için biz constraint kullanacağız. Constraint menüsünü buradan da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 3D viewport'ta kullanmak için de Ctrl, Shift ve C tuşlarına basarak kısa yoluyla bu şekilde constraint'i kullanabiliyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey şuradaki silahın ana kontrolcüsünü seçmek. Mesela bu sadece şarjörü kontrol ederken buradaki kemik bütün silahı kontrol ediyor. O yüzden biz constraint'imizi buna vereceğiz. Tıklıyorum. Child of'u seçiyorum. Bu constraint'leri ben sıfırdan uzmanlığa Blender derslerinde anlatacağım. O yüzden şu anda çok detaylı anlatmıyorum ama Child of bir nevi ebeveyn çocuk ilişkisini sağlayan bir constraint diyebiliriz. Zamanı geldiğinde bunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu anda kemiğimize Child of constraint'ini verdik. Öncelikle armatürlerimize bir isim verelim. Sonra kafa karıştırıcı olabilir. Kolu seçiyorum. Bizim armatürümüz buymuş. Karakter armatür diyebiliriz. Daha sonra kolu seçiyorum. Bu da armatür çift 01'miş. Bunun ismine de Weapon Armature diyebiliriz. Bu şekilde kafamız karışmaz. Buradaki constraint'imizi target diyorum. Daha sonra buradan karakter armature'u seçiyorum. Karakter armature'u seçtikten sonra sağda bir damlalık var. İsterseniz buna tıklayıp kemiği seçebilirsiniz. İsterseniz de buradaki kutucuktan kemik listesini açabilir ve buradan istediğiniz kemiği yine seçebilirsiniz. Ben şu anlık damlalıkla seçeceğim. Damlalık aracıyla buradaki sağ kol bileğine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra silahımızın konumu bozuluyor. Bunu düzeltmek için de set inverse diyoruz. Artık silahımız eski yerine geri geldi. Bilek kemiğine tıkladığımız zaman silahı gördüğünüz gibi oynatabiliyoruz. Rotate'de de herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi de sol eli de bağlayalım. Sol elin bilek kısmına tıklıyorum. Child of constraint'ini veriyorum. Target olarak tekrardan karakter armatürünü seçiyorum. Bizim bağlayacağımız kemik şu sağ el bileği. Damlalık aracına tıklıyorum. Sağ bileği seçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi silah hareket ediyor. Ben buna rotate verdiğimde iki kol, silah ve kolların bilekleri de yine düzgün bir şekilde rotate oluyor. Hatta şöyle kameraya geçip bakarsak daha düzgün olabilir. Yukarı kaldırabiliyorum, aşağıya indirebiliyorum. İstediğim gibi sağa sola eğebiliyorum. Ateş ederken de bu şekilde yine ateş edebiliriz. Videoyu kapatmadan önce size şöyle bir ayar da göstermek istiyorum. Kullanmak isterseniz işinize yarayabilir. Şu anda kameradayken etrafı gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Sönük de olsa. Bunu ayarlamanın kolay bir yolu var. Obje moduna da geri dönüyorum. Kamerayı seçiyorum. Buraya kamera seçeneği geldi. Buraya giriyorum. Ardından burada Passport Out diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Bunu kısarsanız kameranın etrafındaki alan artık tamamen gider ve kamera yokmuş gibi görürsünüz. Bunu arttırdığınızda kameranın etrafındaki kısmı siyahlaştırır ve sadece kameranın içerisini görürsünüz. Bu serinin sonraki videosunda referans videosundaki animasyonları yapmaya başlayacağız. Bu videoda silahı ele oturtmayı, parent yapmayı ve referans videoyu nasıl kullanacağımızı gördük. Sonraki videoda görüşürüz.